Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte minyatür ahşap köy evleri yapacağız. 3 tane güzel köy evimiz olacak. Gördüğünüz gibi bu yeşil kağıdı, arkası kağıt, üzeri çim deseni gibi diyebilirim size. Bunu hobi malzemeleri satan bir dükkandan aldım. Siz de kesinlikle bunu kullanabilirsiniz. Çok güzel bir çimen görüntüsü oluşturuyor. Hemen ahşaplarıma göre onları çizdim. Ebatlarına göre 3 tane olduğu için hepsine numara verdim. Karıştırmamak için kestikten sonra gördüğünüz gibi üzerinde yazıyor 1, 2, 3 diye. Bunları hemen yapıştıracağım üzerine silikonla. Ben tutkalla yapıştırıyorum pardon. Siz silikonla da yapıştırabilirsiniz. Çünkü ben biliyorsunuz silikonu da çok kullanıyorum. Yeşile de boyasanız olur aslında zemininizi ama bu hafif böyle yüzeyi yüksek olduğu için güzel bir görüntü elde ediyorsunuz bununla. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Bu küçük ahşaplar benim kızımın oyuncakları, sayı oyuncakları. Üzerlerinde rakamlar yazıyor, görüyorsunuzdur. Bunları silikonla birbirine yapıştırıyoruz ve kare elde ediyoruz. Siz de gördüğünüz gibi ne yapıyorsunuz? Elinize ne geçiyorsa saklıyorsunuz, atmıyorsunuz. Bu da öyle bir şey benim için. Daha önceden sakladığım parçalardan bir kare oldu. Hemen üzerine çatı ekleyeceğiz. Böyle üçgen bir tahta vardı benim elimde. Bunların çatı ölçüsüne göre ben belirleyip kendimi, siz de dikdörtgeninizi, karenizi belirleyip üzerine öyle kesip yapabilirsiniz çatınızı. Evimiz hazır. Evimizin bahçesi için kozalaklarımız var. Kozalaklarımızı yeşile boyuyorum ve ağaç yapacağız bunları. Evlerin yanına koyacağız. Evlerimizi renklendiriyoruz. Her zaman söylüyorum, renk seçimi tamamen size kalmış. Ben kırmızı, yeşil ve maviyi tercih edeceğim boyarken. Ama dediğim gibi siz tamamen istediğiniz renklere boyayabilirsiniz evlerinizi. İsterseniz böyle doğal bir görünümde de bırakabilirsiniz. Lazer kesimli ahşaplarımız en çok kullandığım parçalardan. Kesinlikle tavsiye ederim. Birçok çeşidi var. Ben şu anda çitlerini kullanıyorum ama gördüğünüz gibi geyikler var, işte kelebekler, birçok süs eşyaları var. Kesinlikle bunlarla çalışmalarınızı zenginleştirebilirsiniz. Evlerimizin çatılarını da boyayalım. Evet, gördüğünüz gibi dilek ağacımız. Nazar boncuklarını yapıştırıyorum üzerine. Bu dilek ağacını yaparken benim aklıma hep Kapadokya'daki dilek ağacı geldi. Kesinlikle çok tatlı oldu. Küçük ve sevimli bir ağaç. Evlerimizin çatısını bu çatıya yapıştırdığım aslında ağacın kabuğu. Sizde çevrenizde varsa böyle ağaçlar, oradan da alabilirsiniz. Ama hazırda da satılan bir süs eşyası bu. Oradan da temin edebilirsiniz. Bahçeye havuz yapıyorum. Bu havuzlar biliyorsunuz böyle teraryumlar vardır. Teraryumların içerisinde kullanılan böyle jöle gibi bir jel diyebilirim. Eminönü'nde teraryum malzemeleri satan çok yer var. Oradan alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. İnternette var mı satışı bilmiyorum ama ben de bahçeme küçük bir havuz yapıyorum. Hemen evimizi yapıştıralım. Evimizi tamamlamış oluruz böylelikle. Çitimizi de yapıştırdıktan sonra çok güzel yol ekleyebilirsiniz. Başka ağaçlar ekleyebilirsiniz. Küçük böyle süs hobi malzemelerinde satılan böyle kuşlar var, tavuklar var. Onları ekleyebilirsiniz çalışmanızı zenginleştirmek için. Ben hemen yolumu yapıyorum. Küçük taşlarım var. Silikonu sürdükten sonra üzerine fazlaca döküyorum ki her yerine yapışsın. Sonra fazlalıklarını aktarıyorum geri. Gördüğünüz gibi ne kadar da sevimli küçük bir ev oldu.
Evlerinize isterseniz kapı, pencere ekleyebilirsiniz ya da üzerlerine böyle küçük camlardan çıkan çiçekler de ekleyebilirsiniz. Renklendirmek, bir şeyler eklemek tabii ki sizin kanaatinize kalmış. Siz de çalışmalarınıza kendi tasarımlarınızı ekleyip devam edebilirsiniz. Ben etraflarını genel olarak güzel ve şık durduğu için böyle taşlar yapıştırarak tamamladım. Bu beyaz taşları da hobi malzemelerinde bulabilirsiniz. Hatta böyle büyük yapı marketlerde falan bile var bunlar, çiçeklerin kenarlarını süslemek için. Diğer evimin etrafına da yine dediğim gibi böyle küçük taşlardan bu sefer renkli renkli taşları kullanmayı tercih ettim. Farklı bir görünüm elde edebilmek için. Siz elinizde başka malzemeler varsa onlarla da değerlendirebilirsiniz kesinlikle. Gördüğünüz gibi çamlarımızı da hemen evimizin yanına ekliyoruz. Herkesin hayali sanırım böyle köy evleri. Bizim de dahil. Hemen çam ağaçlarının dibine yapay yosun, çimen olarak da satılıyor bunlar. Bunları ekleyerek de güzel ve renkli bir hava katabilirsiniz. Ben kırmızı ve yeşili tercih ettim. Birçok rengi var, sarısı var, hardalı var. Elinizde mevcut malzemeniz ne varsa o şekilde renklendirebilirsiniz. Yapay çiçeklerim var. Onları da böyle bir yuvarlak haline getirip bahçeme ekliyorum süs olarak. Gördüğünüz gibi evlerimizin hepsi birbirinden şık, birbirinden güzel oldular. Çok sevimli, çok şık hediyelik eşya olabilecek değerliler kesinlikle. Siz de yapıp hediye edebilirsiniz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak yorumlardan bana yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni çalışmalarımdan da haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.